Evet, yeniden herkes hoş geldi. Boğaz turumuz şu andan itibaren başladı. Eminönü'nden grubumuzu aldık. Üsküdar'dan grubumuzu aldık. Bugün size bir sürprizimiz var. Biliyorsunuz dün itibariyle Kız Kulesi açıldı. Ve Kız Kulesi'ni size kaptanımızla da görüştük, rica ettik. Çok yavaş bir şekilde kulenin etrafında, kulenin hemen dibinde bize birkaç tur attıracak. Ve biz Kız Kulesi'ni sizinle beraber konuşacağız. Biliyorsunuz çok tartışıldı bu konu, çok konuşuldu. Geçen sene yaz dönemiydi. Hatta ben de Antalya taraflarında bir yerdeydim. Kız Kulesi'nin üstü iskeleler ve tabii ki kaplamalarla kaplı iken bir anda bir baktılar kule yok. Kule nereye gitti falan diye çok tartışıldı. Herkes bağcıyı dövmeye çalıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir restorasyonu tabii. Yani ben de çıktım, bir video çektim. Yani hakikaten bayağı ateş yükselmişti Türkiye'nin. O videodan sonra bayağı indi. Ya şimdi bakın, 2. Mahmut döneminde bir Kız Kulesi restorasyonu yapılıyor. Bir de 1940'larda yapılıyor. 40'larda yapılan restorasyonla 80'lerde yapılan bu iki restorasyonda hakikaten çok sıkıntılı işler yapılıyor. İçine deniz kumu karıştırılmış çimento kullanılıyor. Zaten Kız Kulesi bakın geliyor hemen önümüzde. Zaten Kız Kulesi denizin ortasında. Yani rutubeti var, tuzu var, rüzgarı var. Böyle olunca büyük sıkıntı yaşıyor Kız Kulesi. Onun için siz Kız Kulesi'ni yaparken bunun malzemesini düzgün kullanacaksınız. Malzemeden çalmayacaksınız. Yani normalde düzgün yapıyorsanız Kız Kulesi'ni ultra düzgün yapacaksınız. Bu iki 40'lar ve 80'ler restorasyonunda kötü malzeme kullanılıp bir de mesela bakın dendanları bile örmüşler ya, dendanlar. Dendan ne demek? Farsça diş demek. Şu an görüyorsunuz değil mi dendanlarını? Bunların tamamı yani bundan bir sene önceki Kız Kulesi'nde duvarların içindeydi. Yani aslında şu anki restorasyon 2. Mahmut döneminin restorasyonuna döndürüldü. Şu an biz 2. Mahmut döneminin Kız Kulesi'ni görmekteyiz. Mesela bu bir kale. Kale olarak yapıldı. Bunu kim yaptırdı buraya ilk? Fatih Sultan Mehmet yaptırdı. Fatih bunu buraya niye yaptırdı? Karakol olsun diye yaptırdı. İstanbul Boğazı'nın ağzında bir karakol. Burası karakolsa, bir karakol kale ise bu kalenin kenarında dendanlar, bir de kalenin üzerinde gözetleme kulesi olmalıydı. Bunu ilk kez Fatih yaptırdı. Fatih'in yaptırdığı Kız Kulesi maalesef Lale Devri döneminde bir yangın geçirdi. Yangın sonrası kuleyi şu an gördüğünüz haliyle yeniden kim yaptırdı? Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa yaptırdı. İbrahim Paşa zaten naif, kibar, zarif bir adam. Kız Kulesi'ni şiir gibi yaptırdı. O kadar güzel oldu ki İstanbul'un güzelliğine resmen güzellik kattı. Yani bu kulenin o soğuk, o askeri yönü gitti. Yerine bir sanat kulesi, bir sanat adası geldi. Osmanlı'nın Lale Devri'nin o muhteşem sanatı. Ki 2. Mahmut döneminde son şekli verildiğinde ne vardı biliyor musunuz? Bakın şu an burada bir tane fener var. Beyazlı kırmızılı bir platform var, gördünüz mü? Üstünde dönen bir lamba var. İşte o dönen lambanın olduğu yerde, aslında orada değil de tam bu dendanların o dönen lambaya bakan köşesinde İkinci bir kule vardı ama küçük. Bakın şu gördüğünüz kule bile 5 katlı bir apartman boyundadır. Bakmayın buradan küçük gözüktüğüne. Onun daha mini köşede duruyordu. Onun içinde bir gaz lambası yanıp devamlı dönüyordu. 2. Mahmut dönemi gaz lambası. Yani Marmara Denizi'nden Boğaz'a giren gemiler gece karanlıkta Kız Kulesi'ni görsün ve bu adaya çarpmasın, bindirmesin arzu ediliyordu. Onun için böyle bir durum vardı. İşte bu son restorasyonda kule tamamen söküldü ve sıfırdan yeniden yapıldı. Neden? Çünkü 40'lar ve 80'ler restorasyonunda kullanılan kötü malzemeden dolayı kule erimişti. Hatta ben bir video yayınladım YouTube'da. O videoda uzun uzun demirlerin nasıl çürüdüğünü anlattım. Mecburdunuz. Sanat tarihinde rekonstrüksiyon diye bir şey var. Fransızca bir kelime. Olmayanı tamamlama. Restorasyon olanı tamir etme. Artık Kız Kulesi restorasyon aşamasını geçmişti. Yani tamirle ayakta kalamayacaktı. Mecburen onu indirecektiniz, yeniden yapacaktınız. Başka çare yoktu. Kültür ve Turizm Bakanlığı mecburen bunu yaptı. Yani kuleyi indirdi. 2. Mahmut döneminin orijinaliyle
yeniden inşa etmiş oldu. Bakın beni biliyorsunuz. Ben hiçbir şahıs ya da kurum için konuşmam. Yani bildiğim doğru neyse cesaretle bunu haykırmaktan çekinmem. Kız Kulesi ile alakalı yapılması gereken şey buydu. Yapılacak başka bir şey yok. Ama en çok hoşuma giden şu dendanların ortaya çıkarılması oldu. Dişler. Çünkü nihayetinde bu bir kale. Peki bu gerçek bir ada mıydı? Allah yapısı, evet, gerçek bir ada. İstanbul Boğazı'nda bir tane ada var. Birazdan Boğaz turumuzda göreceğimiz Galatasaray Adası. Bu ada gerçek bir ada mı? Evet. Ama bu ada İstanbul Boğazı'na dahil değil. Tarihten bu yana İstanbul Boğazı bu adadan sonra başlar. Yani Kız Kulesi her zaman Boğaz'ın sınırındadır. Şu an biz Marmara Denizi'ndeyiz. Şu an Marmara Denizi'ndeyiz. O tarafa geçtiğimiz zaman İstanbul Boğazı'na girmiş olacağız. Yani böyle bir durum söz konusu. Tabi ilk çağ efsanelerine girersek bu gördüğünüz adayla alakalı o Leandros efsanesi gibi Van Akdamar adasındaki o Ahtamar, Ahtamara efsanelerinde olduğu gibi işte bir kızın burada babası tarafından hapsedildiğine, işte bir kainin kızına böyle kötü bir sonla genç yaşta ölecek demesi üzerine ölümden kurtarmak için onu burada gözetim altında tuttuğunu ama meyve kasası içinde bir yılanın girip onu kaderine götürüp yine genç yaşta ölümden kurtulamadığına dair. Yani bu Kız Kulesi niye deniyor? Şimdi aramızda bir yakışık, kaç yaşındaydı Hamza? Hamza 4 yaşında, az önce bana ne soruyor ya? Kız Kulesi var, niye erkek kulesi yok diyor. Hadi Hamza'ya bunu izah edin şimdi. Kız Kulesi efsanesi ismi oralardan geliyor. Bildiğimiz bir gerçek var. Roma İmparatorluğu döneminde, yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmezden önce bu ada yine buradaydı. Bu adanın üzerinde yine küçük bir karakol kale vardı. Romalılar Boğaz'ın gözetlenmesi, tahkimi ve korunması için burayı kullanıyordu. Fatih İstanbul'u fethettiğinde buraya çok daha dört başı mamur bir kale inşa etti. Yine Boğaz'ın korunması ve karakol vazifesini gördü. Ama Fatih'ten sonra 2. Bayezid ve onun oğullarının desteklediği kaptanlar geldi. Bu kaptanları iyi tanıyorsunuz. Barbaros, Hızır Reis, abisi Oruç. Bunlar Kuzey Afrika'ya, Cebeli Tarık'a kadar tak diye her yeri kontrol altına alınca Marmara Denizi'nin ağzını kontrol altına tutmak komik bir hal aldı. Yani Cebeli Tarık'a kadar sizin gemileriniz geziyor. O zaman yani buraya ben böyle müfreze koyayım edeyim. Ondan sonra ne oldu? Kız Kulesi bir tören kulesine dönüştü. Mesela günümüzden birkaç yüzyıl evvel biz bu Boğaz turunu yapıyor olsaydık muhtemelen bu grup Boğaz'ı geziyor diye bizi selamlamak için buradan top atışları yaparlar mıydı bilmiyorum. Ama böyle protokol misafirler Marmara'dan Boğaz'a girdiğinde ya da seyrederken onları selamlamak için buralara top konuldu, top atışı yapılıyordu. Birinci top atışı yapılan yer Kız Kulesi'nin önüydü. İkinci top atışı yapılan yer tam karşımızda. Bayrağımızın dalgalandığı yeri görüyor musunuz? Sarayburnu'nda. 1. Mahmut oraya küçük bir saray yaptırdı. Önüne toplar koydurdu. Oradan top atışı yapılıyordu. Buradan, Kız Kulesi'nden ve oradan. 1. Mahmut'un o sarayına kapısındaki toplardan dolayı Top Kapısı Sarayı dendi. Arkadaki saraya tabii ki hayır. Arkadaki sarayın adı neydi? Sarayı Cedid'ti. Kanuni Hürrem Sultan hiçbir zaman oraya Topkapı demedi. 1. Mahmut'tan sonra o saray bir süre sonra yıkıldığında 1. Mahmut'un sarayına verilen isim o asıl arkadaki saraya verildi ve Topkapı Sarayı adı söylenmiş oldu. Kaptanım çok teşekkür ederiz. Bizi buralarda dolaştırdı. Şimdi burnumuzu Sarayburnu'na doğru dönüp o muhteşem manzarada Topkapı Sarayı'na doğru ilerleyebiliriz. Burada bir şey anlatacağım. Yahya Kemal ne diyor biliyor musunuz? İstanbul'a yerleşmek isteyenler, ben İstanbul'da oturmak istiyorum diyenler. Yahya Kemal diyor ki İstanbul diyor, İstanbul'da oturulmaz diyor. İstanbul seyredilir diyor. İstanbul derken nereyi kastediyor? Şu sur içini kastediyor. İstanbul seyredilir. Ya Salacak'ta oturacaksınız diyor, bak söyleyeyim. Hemen şuradan bir daire, ya Salacak ya da Cihangir'de oturacaksınız diyor. Cihangir Camii'ni gördünüz mü orada? Çünkü orada oturdunuz mu Sarayburnu mükemmel gözükür. Salacak'ta oturdunuz mu Sarayburnu mükemmel gözükür. Ama siz akıllılık yapıp Eminönü'nde oturursanız avucunuzu yalarsınız. İstanbul'u göremezsiniz. Akıllı olan insan ya Salacak'ta ya Cihangir'de oturacak ve İstanbul Boğazı'nı, yani İstanbul'da Sarayburnu'nu, Topkapı'yı ve Yeditepe'yi, bu iki
cepheden seyret. Şu an biz en güzel yerdeyiz. Yani imkan varsa şu an geminin bulunduğu yerde olup buradan seyretmelisiniz. Mükemmel manzara ya. Şu an kaptan buraya demirlese, saatlerce burada dursa, ben size saatlerce anlatacak şey bulur. O kadar güzel. Kız Kulesi yanımızda, Üsküdar arkamızda, 3. Mustafa'nın meşhur Ayazma Camii, Rum Mehmet Paşa'nın o meşhur Fatih dönemi Rum Mehmet Paşa'sı, kıyıda Şemsi Paşa, Mihrimah Sultan, Emetullah Sultan, şu taraftan bakıyorum Topkapı, Ayasofya Sultanahmet, Ağırkapı Feneri ve İstanbul'un 7 tepesi. Bakın şu an buradan ben 7 tepenin 7'sini de görüyorum. Bakın tam buradan 7 tepe. Edirne Kapı Mihrimah 7. tepe. Yavuz Selim Camii 6. tepe. Fatih Camii 5. tepe. Süleymaniye 4. tepe. Bayezid 3. tepe. Nur Osmaniye 2. tepe. Ayasofya ve Sultanahmet 1. tepe. İşte İstanbul'un 7 tepesi. Sakın 7 tepe deyince Yuşa Tepesi, Çamlıca Tepesi, Gayrettepe, Hacettepe, Kartaltepe, Fikirtepe, sakın bunları söylerseniz kendimize güldürürüz. Hayır. İstanbul'un 7 tepesi sur içidir. Aynen İtalya'nın Roma'sındaki gibi 7 tepe üzerine kurulmuştur. Evet, Kız Kulesi'ni gördük. Önce Fatih'in, sonra Nevşehirli İbrahim Paşa'nın bir yadigarı olarak bu muhteşem eser günümüzde hala Boğaz'da arıza endam etmekte. Şu an YouTube'dan bizi canlı izleyenler, dün resmi açılışı yapıldı. 10 gün boyunca adaya çıkış ücretsiz olacak. Bugün 2. günü, 8 gün daha böyle devam edecek. Ama ondan sonra da cüzi bir rakamla kıyıdan teknelerle gidip orada keyifli vakitler geçirebileceksiniz. Aynı şekilde Anadolu Hisarı restore edildi. Orası da yaklaşık 15 gün boyunca ücretsiz girilebiliyor. Oraları da tavsiye ediyorum. Buraları kaçırmayalım. Madem İstanbul'dayız, İstanbul'da gezmenin, dolaşmanın, görecek yerleri görmenin keyfini yaşayalım. YouTube kan takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için sağ olasınız. Biz turumuza devam edeceğiz. İnşallah bir gün sizleri de aramızda canlı canlı görmek isteriz. Bu muhteşem Yunus balıkları burada mı? Geldi mi gene Yunus balıkları? Şuradalar mıydı? Hadi Yunusları gösterelim size, ondan sonra veda edelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar.